Bu hayatta birisini hiç parmakla gösterdiniz mi? Ya da sizi gösterdiler mi? Şimdi gelin bir tane çizgi çekelim. Ortasına da böyle büyük bir yuvarlak koyalım. Bu nokta genel olarak tüm insanların yaşadığı ve haliyle de toplumun büyük bir kısmını oluşturduğu için toplumsal kuralların belirlendiği, iyi ile kötünün, doğruyla yanlışın ayırt edildiği, normal çoğunluğun olduğu yer. Noktanın sol veya sağına doğru ilerlersek normal insanların yaşadığı ortadaki noktadan uzaklaştığımız için normal olmayan, sıra dışı olan, parmakla gösterilen insanlar görmeye başlıyoruz. Bu kişiler ya doğduklarında çevrenin koşulları ve becerilerinin etkisiyle normal toplumdan uç kesimlerde olan insanlar olabilirken ya da bazen aramızdan bazıları şans, azim ve kaderlerinin de geçtiği yollardan oralara gidebiliyor. Diyelim biz de parmakla gösterilen bir insan olmak istiyoruz. O halde formül basit. Orta noktadan uç noktalara doğru ilerlememiz lazım. Ama tabii öyle yürüyüşe çıkar gibi gidemeyiz. Şimdi ne demiştik? Bu noktada olan insanlar sıra dışı olan insanlar. Mesela bir spor dalında uzmanlaşmamız lazım. Ya da çok para kazanmamız lazım. Ya da belki de uzaya çıkmamız lazım. Belki yeni bir şeyler keşfetmemiz lazım. Ama uç noktalara gitmek istiyorsak bir şeyler yapmamız lazım bu hayatta. Aslında mantığını anlamaya başladık değil mi? Yani bizler parmakla gösterilen bir insan olmak istiyorsak bu hayatta buradayken bu noktalara doğru yol almamız gerekiyor. Hani şimdi yol çok uzun olmasın. Hani ta uçlara kadar gitmenin bir alemi yok. Hani biraz da olsa orta kısımdan biraz ilerleme kaydetsek bizler bu hayatta yine parmakla gösterilen bir insan olmuyor muyuz? Ya da ilerleme sadece noktanın içinden dışarıya doğru mu oluyor? Yani ben uç noktalardan iç noktalara doğru ilerlediğimde sıradanlaşıyor muyum? Şimdi bu noktanın içinde yer alan insanlar kendisine has özellikleri sayesinde sıra dışı insanlar, öyle değil mi? Ya da aynı şekilde bu noktalarda yer alan insanların sıradan özellikleri yok mu bu hayatta? Ve bizler bazen gerek kişisel özelliklerimiz, gerek doğduğumuz çevre ve o çevrenin sunduğu şartlar ile hayat yolumuz bu çizgide bir oraya bir buraya gidebiliyor. Şimdi tüm bu sorulardan sonra çizgi üzerinde bulunduğumuz konu biraz anlamsızlaşmaya başladı değil mi? Aslında sanırım mevzu bu hayatta sıra dışı olup bir şeyler başarıp parmakla gösterilen olmak değil. Mevzu bu olsaydı sıradanlaşmaya çalışan, normal bir hayat arzulayan, sıra dışının verdiği yükün altında ezilen hayatlar olmaması gerekirdi. Ya da bazen bizlerin sıra dışına doğru gittiğimizde mutluluğu bulmamız gerekirdi. Ama bazen hesap çarşıya uymuyor bu hayatta. Aslında biz kimiz? Ne istiyoruz bu hayattan? Nereye gidiyoruz? Gibi sorulara cevaplar vermeye başladığımızda fark ediyoruz ki aslında bizler sıra dışı olmayı değil, bu çizgi üzerinde kim olduğumuzu arıyoruz. Sanki bulunduğumuz konumdan memnun değiliz ve bu yüzden yola koyuluyoruz. Kendimizi bulduktan sonra çizginin uç kısımlarında yaşamışız veya toplumun orta kısmında yaşamışız. Pek bir anlamı kalmıyor. Kendimizi bulmamızla karanlığımız aydınlanmaya başlıyor. Bulunduğumuz noktayı daha iyi anlıyoruz. O noktadan o noktaya koşturmuyoruz. Kendimizi ve doğduğumuz hayatı kabul etmeye başlıyoruz. Ve aslında görüyoruz ki bunca sıradanlığın arasında aslında hepimiz birer özel ve sıra dışı insanlarız. Bizi biz yapan şeyler herkesten farklı. Hepimizin birbirinden farklı özellikleri, farklı zevkleri, farklı duygu ve düşünceleri varken aslında hepimiz aynıyız. Hepimiz aynı noktanın içerisindeyiz.